Selamun aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün dinleyeceğiniz menkıbe, yetim kız Ayşe'nin merhameti sayesinde kazandığı serveti anlatıyor. Ama bu serveti nasıl kazandı? Gelin hep birlikte Ayşe'nin hikayesini dinleyelim. Hazırsanız Menkıbeler Kitabı'nın yeni sayfası sizler için açılıyor. Ayşe ve Siyah Kedi. Yeşil tepelerin arasında gizlenmiş küçük bir köyde Ayşe adında yetim bir kız yaşardı. Ayşe bu dünyada sadece bir kulübe ve bir tane de iyi huylu ineğe sahipti. Adını Nazlı koymuştu. Anne babası o daha küçükken vefat etmiş, geriye ona bu ineği bırakmışlardı. Nazlı, Ayşe'nin hem sırdaşı hem de geçim kaynağıydı. Ona dertlerini anlatır, onunla konuşur, onun sayesinde hayatta kalırdı. Her sabah erkenden kalkar, ineğini sağar, taze sütü büyük bir toprak çömleğe doldurur, başının üstüne koyup köy pazarına doğru yola çıkardı. Köy halkı Ayşe'yi dürüstlüğü ve sütünün lezzetiyle tanırdı. Kazancı çok azdı, hep kıt kanaat geçinirdi. Sütü sattıktan sonra ineği için biraz yem, kendisi için bir parça ekmek alır, Nazlı'nın otladığı meranın kirasını öderdi. Meranın sahibinin adı Kuddusi idi, açgözlü bir adamdı. Taş kalpliydi, kirayı gününden önce ister, süre tanımazdı. Kuddusi fırsat buldukça Ayşe'yi kirayı ödemesi için darlar, onu para için zor durumda bırakırdı. Ayşe yoksul bir kadındı, buna rağmen kuru ekmeğini dahi paylaşırdı. Asla vazgeçemediği bir alışkanlığı vardı, muhtaç canlılara merhamet göstermenin, Yaradan'ın merhametini çektiğine inanırdı. Bu yüzden sütünü sattıktan sonra çömleğin dibinde birazını bırakır, küçük bir kaba döküp pazarın arkasındaki dar bir sokağa koyardı. Aç sokak kedileri gelip içsin diye. Onların o azıcık rızıkla karınlarını doyurduklarını görmek Ayşe'ye büyük bir mutluluk verirdi. Günler geçtikçe hayat daha da zorlaştı. Bir hafta Ayşe pazardan dönerken Kuddusi karşısına dikildi. "Dinle Ayşe," dedi. "Bu haftadan itibaren mera kirasını 2 katına çıkarıyorum. Cuma gününe kadar yeni ücreti ödemezsen ineğini alırım, seni de kulübeden atarım." Bu sözler Ayşe'nin canını fazlasıyla sıktı. Bu kadar büyük bir parayı birkaç gün içinde nasıl bulacaktı? Zaten kazandığı eski kirayı bile zor karşılıyordu. İneğini kaybedeceğini düşündükçe içi daraldı, nefes alamadığını hissetti. Nazlı, Ayşe'nin hem dostu hem de tek geçim kaynağıydı. O gün Ayşe pazara giderken kalbi sıkıntıdan patlayacakmış gibiydi. Her zamanki yerine oturdu, önüne süt çömleğini koydu ama yüzü solgundu, gözleri hüzünle bakıyordu. Ayşe bu haldeyken daha önce hiç görmediği bir kedi yaklaştı. Bu, sokakların zayıf ve ürkek kedilerinden değildi. Tüyleri siyah ve parlaktı, adeta ipek gibi, gözleri ise zümrüt gibi yeşildi. Yürüyüşü kendinden emindi, sessizdi, sanki başka bir dünyadan gelen bir prenses gibiydi. Ayşe'nin önünde durdu, süt çömleğine baktı, sonra başını kaldırıp Ayşe'ye derin ve sakin bir bakış attı. Sanki onun içindeki hüznü anlıyordu. Ayşe, çömlekteki her damla süte muhtaçtı ama içi bu zarif canlıyı geri çevirmeye razı olmadı. İçinden, "Belki Allah bu zayıf canlıya gösterdiğim merhamet gibi bana da merhamet eder," diye geçirdi. Küçük kabını aldı, içine biraz süt koydu ve kedinin önüne bıraktı. Kedi sütü sessizce ve zarafetle içti. Ardından Ayşe'ye tekrar baktı. Sanki teşekkür eder gibi. Ardından sessizce sokakların arasında kayboldu. Günler geçti, cuma yaklaştı ama Ayşe gereken parayı bir türlü toparlayamadı. Cuma sabahı gözyaşları yanaklarından süzülürken Nazlı'yı son kez sağdı. Bu, ondan alacağı son süt olacaktı. Çömleğini başına koydu, kulübesinden çıktı. Vedanın ağırlığıyla yürüyordu.
Tam kapıdan çıkarken o gizemli siyah kedi yine karşısına çıktı. Evin eşiğinde oturuyordu, sanki onu bekliyordu. Ayşe'ye, sonra çömleğe baktı ve hafifçe miyavladı. Ayşe iç çekti. "Bugün son günüm, sen bile payını istiyorsun ha? Peki, Allah'ın rızkından sana da vereyim," dedi. Küçük kabına biraz süt koydu, kedinin önüne bıraktı. Kedi her zamanki zarafetiyle sütü içti. Ayşe, gözünden kaçan bir damlayı gizlemek için yüzünü çevirdiği anda hafif bir ses duydu. Metalin toprak çömleğe çarpışı. Şaşkınlıkla döndü, kabın dibine baktı. Süt bitmişti ama kabın dibinde parlayan bir şey vardı. Ayşe dona kaldı, gözleri büyüdü. Kabın içinde ışıldayan altın bir sikke duruyordu. Sabah güneşi yükselirken Ayşe altın sikkeyi titreyen elleriyle yerden aldı. Hayatında ilk kez bir altın sikke görüyordu. Etrafına bakındı, kediyi aradı ama o her zamanki gibi sessizce kaybolmuştu. Bu bir rüya değildi, elindeki gerçek altın paraydı. Üstelik değeri Kuddüsi'nin istediği kira bedelinin onlarca katıydı. Ayşe sikkeyi avucunda sıktı, sıcaklığı soğuk eline yayıldı. Bu sadece bir para değil, karanlık zamanlarda bile merhameti unutmayan bir kalbe gökten gelen bir ödül, yeni bir sabahın vaadiydi. Ama kimdi bu gizemli kedi? Bu olağanüstü cömertlik yalnızca bir kez mi yaşanacaktı? Yoksa kader Ayşe için altın bir sikkeden daha büyük bir sır mı saklıyordu? Ayşe'nin kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Hemen kulübesine koştu, sikkeyi ocağın soğuk taşının altına sakladı. Ardından boş süt çömleğini aldı, pazara doğru yürüdü. O gün hiçbir şey satmadı ama köydeki en zengin insandı. Çünkü artık umudu vardı. O akşam Kuddüs'i kira için geldiğinde Ayşe ilk kez onun karşısında dimdik durdu. Her zamanki alaycı tavrıyla "Ne oldu Ayşe, para nerede, yoksa ineğin bugün süt vermedi mi?" diye sordu. Ayşe cebinden altın sikkeyi çıkardı, sessizce onun avucuna bıraktı. Parlayan sikkeyi gören Kuddüs'ün gözleri büyüdü, sesi bir anda değişti. Şaşkınlıkla, "Bu da ne, nereden buldun bunu, yoksa çaldın mı?" dedi. Ayşe edeple cevap verdi. "Allah bana nasip etti. Bu 1 yıllık kira bedeli peşin. Lütfen bir daha beni rahatsız etme." Kuddüs'i hala şaşkınlık içinde sikkeyi aldı ve mırıldanarak uzaklaştı. O günden sonra mucize her sabah tekrarlandı. Gizemli siyah kedi Ayşe'nin kulübesinin kapısında onu bekler oldu. Ayşe ona taze süt dolu kabını sunar, kedi sessizce içer, ardından kabın dibine bir altın sikke bırakırdı. Ayşe'nin hayatı yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık fakir değildi. Kulübesini onardı, yeni giysiler aldı, ineği için en kaliteli yemleri satın almaya başladı. Nazlı'nın sağlığı ve güzelliği her geçen gün artıyordu. Ayşe, zenginleşmesine rağmen eski alışkanlıklarını hiç unutmadı. Fakirlerin payını artırdı, komşularından sütü daha yüksek fiyata satarak onlara destek oldu. Köyde artık herkes onu Cömert Ayşe diye tanıyordu. Ancak bu bolluk kıskanç gözlerden kaçmadı. Kuddüs'i her gün Ayşe'yi izliyor, onun yoksulluktan gözle görülür bir zenginliğe geçişini hayretle takip ediyordu. İçini şüphe ve merak kemiriyordu. Bu yetim kız bir gecede nasıl zenginleşti? Mutlaka bir sır var diye düşündü. Bir sabah, güneş doğmadan önce gizlice Ayşe'nin kulübesinin arkasındaki ahıra girdi. Saman yığınının arkasına saklanıp beklemeye başladı. Ayşe'nin kulübeden çıktığını, ardından o zarif siyah kedinin ona doğru yaklaştığını gördü. Gözleriyle inanılmaz bir sahneye tanık oldu. Ayşe kabına süt dolduruyor, kedi ise sessizce içiyordu. Ayşe kulübesine döndükten sonra Kuddüs'i kedinin kabın içine parlak bir şey bıraktığını gördü. Saklandığı yerden fırlayıp kabın yanına koştu. İçinde hala sıcak olan altın bir sikke buldu.
İçindeki kıskançlık öyle büyüdü ki, içinden "Demek sırrı buymuş, altın yumurtlayan sihirli bir kedi, böyle bir servet fakir bir kıza değil bana yakışır" diye düşündü. Hemen sinsi bir plan yaptı. Ertesi gün yanında sağlam bir ağa geldi ve yine aynı yere gizlendi. Kedi her zamanki gibi geldiğinde Ayşe'nin kulübesine ulaşmadan önce Kuddusi aniden üzerine atladı ve ağı fırlattı. Kedi kaçmaya çalıştı, keskin tırnaklarıyla onu çizdi ama Kuddusi sıkıca tuttu, onu bir çuvala koydu ve nefes nefese evine doğru koştu. Kapıları ve pencereleri kilitledi, kediyi çuvaldan çıkardı ve önüne en büyük kabını koydu. İçine özel olarak aldığı en kaliteli sütü doldurmuştu. "Haydi iç güzel kedi," dedi. "İç ve bu kabı altınla doldur." Kedi, zümrüt gibi gözleriyle Kuddusi'ye baktı. Ama bu kez bakışı soğuktu, keskin bir bıçak gibi sertti. Süt kabına dokunmadı, odanın köşesine geçti ve sessizce meydan okurcasına ona bakmaya başladı. Kuddusi saatlerce bekledi ama kedi yerinden kıpırdamadı. Sabırsızlığı taşınca bağırdı. "İç şu sütü lanet olası kedi, hadi!" Ama kedi hala kıpırdamıyordu. Öfkeden deliye dönen Kuddusi onu odaya kilitledi. "Burada açlıktan ve susuzluktan ölene kadar kalacaksın ya da bana altın vereceksin," dedi. O sırada Ayşe her zamanki gibi kulübesinden çıktı ve kedisini beklemeye başladı. Güneş doğdu ama kedi gelmedi. Ayşe'nin içini sıkıntı sardı. Başına bir şey geldiğini hissetti. Hayatını değiştiren o gizemli dostuna bir kötülük dokunmuş olmalıydı. 3 gün boyunca Ayşe'nin gözüne uyku girmedi. Her sabah erkenden kalktı, süt kabını koydu, bekledi ama siyah kedi bir daha gelmedi. Köyün tüm sokaklarını aradı, adıyla seslendi, sesi kısıldı ama hiçbir iz bulamadı. 4. gün Ayşe kulübesinin kapısında oturmuş, içi yanarak ağlıyordu. Altın sikkelerin kesilmesine değil, hayatını değiştiren tek dostunun başına bir şey gelmiş olmasından korkuyordu. O böyle hüzünle otururken her zaman beslediği sokak kedileri etrafında toplanmaya başladı. Onlardan yaşlı, tek gözlü bir kedi yaklaştı, Ayşe'nin eteğine sürtündü, ardından miyavlayarak birkaç adım attı ve dönüp ona baktı. Sanki "Beni takip et," diyordu. Ayşe bu işareti hemen anladı. Gözyaşlarını sildi, ayağa kalktı ve yaşlı kedinin peşinden yürümeye başladı. Diğer kediler de arkalarından geldi. Sokakları geçerek hep birlikte Kuddusi'nin evine vardılar. Kapı sıkıca kapalıydı ama içeriden öfke dolu bağırışlar ve gürültüler geliyordu. İçeride Kuddusi aklını yitirme noktasına gelmişti. Kedi 3 gündür ne yemek ne su içmişti. Odanın köşesinde oturuyor, zümrüt gözleriyle ona bakıyordu. O sabah Kuddusi artık dayanamadı, çığlık attı. Elinde kalın bir sopa tutan Kuddusi, delirmiş bir sesle bağırdı. "Ya şimdi altını verirsin ya da seni öldürürüm, bu iş burada biter." Tam o anda kedi ilk kez yerinden kalktı. Sessizce, ağır adımlarla bozulmuş süt kabına doğru yürüdü ve bir yudum aldı. Kuddusi'nin yüzü açgözlülükle parladı. "Sonunda, hadi altın nerede?" dedi. Ama kedi kabın içine hiçbir şey bırakmadı. Yere küçük, siyah bir kömür parçası tükürdü. Kuddusi öfkeyle sopasını kaldırdı, vurmak üzereydi. Kedi bir yudum daha içti, ardından daha büyük bir kömür parçası tükürdü. Her içtiği yudumda bir parça daha kömür tükürüyordu. Ve o anda evdeki lüks mobilyalar siyah toza dönüşmeye başladı. Duvarlar çatladı, sandıklarda sakladığı altınlar siyah taşlara dönüştü. Açgözlülüğü gözlerinin önünde şekil bulmuş, sahip olduğu her şeyi yutuyordu. Dışarıda Ayşe, içeriden gelen kırılma ve çığlık seslerini duyunca kedisi için korkuya kapıldı. Hiç tereddüt etmeden tüm gücüyle eski ahşap kapıyı itti. Kapı açıldığında karşısında dehşet verici bir manzara vardı. Kuddusi, bir zamanlar zengin olan ama şimdi harabeye dönmüş odanın ortasında durmuş, delirmiş gibi bağırıyordu. Siyah kedi ise karşısında dimdik duruyordu.
Ayşe'yi görür görmez kedi koştu, onun omzuna atladı. O anda her şey durdu. Kuddusi, Ayşe'ye ve omzundaki kediye baktı, her şeyini kaybetmişti. Dizlerinin üstüne çöktü, etrafındaki kül yığını içinde ağlamaya başladı. Gözyaşları, kaybettiği servete değil, açgözlülüğün kuruttuğu kalbineydi. Ayşe, kedisiyle birlikte o yıkık evden çıktı. Kedi omzunda huzurla mırlıyordu. Kulübesine döndü. İçinde hem sevinç hem hüzün vardı. Kediyi yere indirdi, önüne taze süt dolu kabını koydu. Kedi sütü içti ama bu kez altın bir sikke bırakmadı. Ayşe'ye baktı ve ilk kez insan sesiyle, yumuşak ve nazik tonla konuştu. "Üzülme benim iyi kalpli Ayşem, ben sıradan bir kedi değildim. Allah'ın izniyle sana göz kulak olmaya geldim. Senin kalbinde merhamet ve kanaatkarlıkla dolu bir hazine buldum. Bu yüzden nimet sana layık oldu. Ama onun kalbinde yalnızca açgözlülükten oluşan bir kuyu vardı." Ama Ayşe'nin gözleri hayretle açılmıştı. Kedinin sözlerini dinlerken içi titriyordu. Kedi devam etti. "Her gün bulduğun altınlar benden değil, kalbinin saflığının yansımasıydı. Görevim burada sona erdi ama seni sabrın ve cömertliğin için ödüllendireceğim." Ardından kedi yerden sıçradı, havada zümrüt yeşili bir ışık huzmesine dönüştü, pencereden uçarak Nazlı'nın bulunduğu ahıra yöneldi. Ayşe hemen peşinden koştu. Ahıra vardığında Nazlı'yı her zamanki gibi sakin bir şekilde dururken buldu. Ama bu kez memelerinden damlayan süt, beyaz değil, altın gibi parlayan bir ışıltıya sahipti. O günden sonra Ayşe'nin ineği altın süt vermeye başladı. Bu kesintisiz bir bereketti. Ayşe hayatının geri kalanını huzur ve bolluk içinde yaşadı. Ama açgözlülük yapmadı, cömert davranmaya devam etti. Her fakire, her muhtaca yardım etti. Kuddusi ise açgözlülüğünün bedelini ağır ödedi. Fakir ve dışlanmış biri olarak yaşadı. Köyde onu gören herkes parıltılı bir hayatın açgözlülükle nasıl karanlık bir sona dönüşebileceğini öğrendi. Acizane size bugün Ayşe'nin menkıbesini anlattım. Allah her birimizi merhametli kullarından eylesin inşallah. Umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Hikayelerimizin devam edebilmesi için abone olmanızı rica ederim. Videolardan haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ve ibret alınması için paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.